Evet, başlayalım arkadaşlar yeniden. Tekrar hoş geldiniz. Ben Uğur Amurpet. Yaklaşık 3 yıldır Workcube bünyesinde çalışıyorum. Backend ve frontend kısımlarında. Aynı zamanda da framework'ün iyileştirilmesi ve çıkacak bug'larının çözümlenmesi konularında destek sağlıyorum Workcube'e. Bugün de yine Workcube framework'ünün bir parçası olan Workcube Release Objects'leri sizinle işleyeceğiz. Bu konudaki amacımız tamamıyla size hem bir VRO objesi nasıl yaratılır, hem de bir dil sözlüğe nasıl eklenir ki bunun eğitimini de daha önce bir arkadaşımız size verdi. Aynı zamanda bu Workcube Release objelerinin amacı nedir? Müşteride nasıl kullanılır? Nasıl bir işe yarar? Onlardan bahsedeceğiz. Bunun için sizinle ekranımı paylaşacağım. Ekranımızın tamamı dedik. Paylaş dedim. Tamamdır. Bizim dev ortamında e, arayüzde görüntüleyeceğiz öncelikle. Sonrasında da bir objenin nasıl yaratıldığını, yani Workcube Release Objects'inin nasıl yaratıldığını size kodsal manada tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle arayüze giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta kontrol paneli butonumuz var. Buna tıklıyorsunuz. Onun altında da sistem tab menüsüne tıkladıktan sonra bakım menüsüne gidiyorsunuz. Evet, ben de bir yandan ekrandan açayım. Evet, bakım menüsüne tıkladıktan sonra gelen ekran burası. Burada genel ayarlar menüsü altında Workcube Upgrade linkine tıklıyorsunuz. Workcube Upgrade altında bir karşılama metni mevcut. Buradaki özetle anlatılan şu: Workcube Release objeleri aslında sürüm sisteminin bir parçasıdır. Şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin bir kod geliştirme yaptınız ve DB'de bir değişiklik yapmanız gerekti. Örneğin bir tane tablo açtınız ya da view yarattınız ya da malum mevcut bir tabloda herhangi bir yeni alan açmış olabilirsiniz. Yeni bir kolon açmış olabilirsiniz. Olan bir kolonun tipini değiştirmiş olabilirsiniz. Birçok durum mevcut. Biz bunları kendi sistemimizde yapıyoruz. Tabii burada şöyle bir sorunsal ortaya çıkıyor. Diyoruz ki biz bunları müşterilere nasıl aktaracağız? Yani tamam, iyi hoş, kendi lokal ortamımızda tabloyu yarattık, kolon açtık, kolonun tipini değiştirdik vesaire, ama bunları biz müşteri ortamlarına nasıl yansıtacağız? Orada da Workcube Release objeleri devreye giriyor. Burada şunu yapıyor: kendi lokal ortamınızda yaptığınız işlemi kodsal olarak döküyorsunuz ve bu kodlar müşteri ortamında release aldıklarında ya da patch aldıklarında çalıştırılıyor ve sizin kendi lokal ortamınızda yaptığınız manipülasyon, DB manipülasyonu diye geçiyor bu. Yani mevcut bir e,
tabloyu güncellemiş olabilirsiniz ya da işte bir veri tipini değiştirmiş olabilirsiniz. Bunun aynı şekilde müşteri ortamlarında da gerçekleşmesini sağlıyor. İki bölümden oluşmakta Workcube Release Objects. Birincisi az önce anlattığım boyutu, yani DB manipülasyonu diye geçiyor. İkincisi de dil manipülasyonu. Yani yine diyelim ki bir geliştirim yapıyorsunuz. Farzı misal işte bir kelimeyi güncellemiş olabilirsiniz dilde. Mesela nedir? İşte adınızdır. Adınız neydir? İşte name'dir İngilizce'deki karşılığı. İşte Almanca'daki karşılığı neyse odur. Vesaire. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra sistem şunu algılıyor. Sizin güncelleme yaptığınız tarihi biliyor. Ya da yeni bir dil eklediyseniz bunun da aynı şekilde ne zaman eklendiğini biliyor. Ve haliyle müşteri yine release alırken ya da patch alırken kendi e, dil tablolarında bu manipülasyonu yapmayı sağlıyor. Bunu kolaylaştırıyor. Şöyle, buradaki özetle aslında söylenilen bu. Şurada bir buton var, For More Information diye. Click Here dediğinizde sizin Wiki'de bununla ilgili yazılmış makaleye atar. Yani burada da detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Şuradaki link üzerinden, ki ben bunu şimdi şuradan chatten atıyorum. Bu linkte inceleme yapabilirsiniz. Yani VRO nedir ve nasıl yazılır konusunda. Şimdi biz sizinle örnek bir VRO yazmaya çalışacağız. Ya da olanı tarif etsem daha hızlı olacak bizim adımıza. Ne demiştik? Sistemde bakım menüsü altında Workcube Upgrade dedik. Şurayı kapatayım. Şimdi sizin yapmak istediğiniz manipülasyon neyse o linke buradan tıklamanız gerekiyor. Yani Update SQL Scripts mi? Yani SQL manipülasyonlarını yapmak mı, yoksa Update Languages mı? Bunlardan birini seçerek işlem yapabilirsiniz. Burada Update SQL Scripts tıkladığınızda alt tarafta size mevcut e, yazılmış VRO'ların listesini çıkaracak. Bekliyorum biraz. Bir yandan da örnek bir VRO açayım sizler için. Hukuk bilgi sistemi dedik. Pardon, yanlış dedik. Dev Catalyst. Şuradan da açmam gerekirse. Aynen, Pep Dev Catalyst. Burada Dev Catalyst ana dizinin altında VRO klasörün içerisinde biz bunları barındırıyoruz. VRO klasörün içerisinde gördüğünüz gibi birçok dosya var. Bu birçok işlem yapıyor olabilir. Mesela ne diyelim, işte alış irsaliyesi işlem tarihi. Mesela buna baktığınızda dosyanın ismi şu şekilde bir formata sahip olmalı. Yani başta yazdığınız kayıt tarihi, yani bu VRO'yu ne zaman yazdığınızın tarihini yazıyorsunuz. Yani 15.09.2020 ya da 20 olarak yazarsanız bunu algılar. Alt tire o anki saati yazıyorsunuz. Saat 10'da yazılmış. Alt tire koyduktan sonra yine bu sefer bu VRO ne işe yarıyor? Bunun aslında ufak bir tanımını yapmış oluyorsunuz dosya isminde. Örneğin açıp inceleyelim. Şimdi en basit işlem olarak ne yapıyoruz biz VRO'larda? Bir tane tablo ekliyoruz. Ya da bir tane kolon ekliyoruz. Var olan bir tabloya kolon ekliyoruz. Burada şu şekilde bir yapı var. Mesela şu standart bir yapı. Zaten biz de yeni bir tane oluşturduğumuzda mevcut olanın içeriğini kopyalıyoruz. Yani yeni açıyoruz ve içeriye yapıştırıyoruz. Sadece buradaki değerleri değiştiriyoruz. Description alanı bu VRO'yu neden yarattığınızı buraya tarif etmenizi bekliyoruz. Yani burada ne demiş? Alış irsaliyesine işlem tarihi alanı eklendi.
düzgün bir Türkçe cümleyle burayı açıklıyorsunuz. Developer olarak kimin yaptığını yazıyorsunuz. Ardından company seçeneği var. Burada da workgroup olarak belirtiyoruz. Destination alanı şu şekilde main, company ve period olmak üzere 3 adet destination seçeneğimiz var bizim. Main'de ona değinmeden önce şöyle bir bilgi vereyim. Workgroup DB'si şu şekilde çalışır. Yani şemalar üzerinden çalışır. Bizde 4 adet şema vardır. Bir tanesi main şema diye geçer. Diğerleri company, period ve product olmak üzere 4 adet şemadan oluşur. Burada şirketlerle ilgili işlemler genellikle company şemasında düzenlenir. Onun dışında periyotla ilgili olan işlemler varsa da bunlar da periyot şemalarında düzenlenir. Periyot dediğimde şu, yani diyelim ki workgroup şirket ve periyotlarla çalışan bir sistem. Her bir dönem periyodu ifade eder. Her bir şirketin hem geçmiş dönemlerde hem de yeni dönemde bir periyodu vardır. Mesela diyelim ki 2020'ye 1 dediğiniz anda bir ID'li şirketin 2020 dönemi demiş olursunuz aslında. Bir yandan da ben Management Studio üzerinden de sizlere o yapıyı tarif edeceğim açılsın. Şurada takılan bir durum yok sanırım. Yani bu zaten sabit. Sadece değerlerini değiştiriyorsunuz. Eğer destination olarak main'de işlem yapıyorsanız, main şemalarda işlem yapıyorsanız buraya main yazıyorsunuz. Periyotsa periyot, eğer ki şirketlerde ise de company yazıyorsunuz. Burada da query tagları arasında şu şekilde bir query'miz var. Mesela diyelim ki şunu bir inceleyelim. Burada yapmak istediğimiz şey şu. Bildiğiniz SQL ifadesi yazıyoruz buraya aslında. If not exists diyerek aslında bir koşul yaratmışsınız. Yani SQL'de de bu ifade var zaten. SQL ifadesi. Şuradaki işlem sonucundan bir değer dönmüyorsa bu işlemi yap. Özetle bunu yapıyor. Yani şurada neye bakmış? Demiş ki select, yıldız da diyebilirsiniz. Y from information schema columns, ki bu SQL'in SQL Server'ın kendi ifadesidir. Information schema.columns dediğinizde mevcut DB'niz içerisindeki bütün kolonları dökmüş olursunuz. Direkt olarak şunun sorgusunu çekerseniz. Ama biz şurada diyoruz ki table şeması DSM periyotsa, ki buna da geleceğim. Bunu da ifade edeceğim birazdan. Table şeması DSM periyotsa ve table name'i sheep'se ve kolon adı action date ise, bu bilgilere sahip bir veri varsa şu tabloda, bu yani yoksa bu işlemi yap diyoruz. Burada da zaten yaptığımız şey şu: alter table sheep, yani sheep tablosuna bir adet datetime tipinde ve default değeri null olan bir kolon ekle. Aslında bunu yapıyoruz. Yani diyoruz ki mevcut şu koşullar içerisinde böyle bir özelliğe sahip kolon yoksa sıfırdan ekle diyoruz. Bu kontrol neyi sağlıyor? Bize şunu sağlar. Direkt olarak şunu da çalıştırabilirsiniz ama bu sefer hata alacaksınız. Zaten SQL size şu hataya dönecek. Diyecek ki var olduğunu düşünerek, mesela önceden çalıştırmış bir müşteri olabilir. Burada der ki bu zaten bu kolon zaten var, sen bir daha eklemeye çalışıyorsun diye hata dönecektir. O yüzden biz o hatayla hiç karşılaşmamak adına şu koşulu yazıyoruz. Şu olaya değinelim. DSM periyot, aynı şekilde DSM main ve DSM company isminde şu şekilde bir ifade olacak. Bu da demiştim ya size, workgroup DB'si şemalar üzerine çalışır. Burada diyorsunuz ki koşulu yazarken information schema.columns tablosunda şema ismi DSM periyot dediğinizde bu dosya çalıştırılırken şu şekilde bir kurgu oluyor. Diyor ki her seferinde mevcut periyotlar bir şekilde loop'un içinde dönüyor. Yani atıyorum bir numaralı şirketinizin 2018, 2019 ve 2020 dönemli periyotları var.
Bu işlemi yaptığınızda her seferinde buraya şöyle bir ifade gelir. Farzı misal DSN'inizin main ismi Workup Dev Catalyst olsun. Workup Dev Catalyst alt tire 2020 alt tire 1, aynı şekilde şöyle Workup alt tire Dev Catalyst alt tire 2019'a 1, yani hepsi için, bütün periyotlar için sırasıyla çalışması gerektiği için buraya böyle bir koşul ifadesi koyuyoruz. Table name ship, column name action date, yani ship tablosunda bu şemada şu kolon var mı? Yoksa da diyoruz ki sıfırdan ekle. Başka bir tane e, VRO inceleyelim. Aynı şekilde şurada şeyim de açıldı. Management Studio. Başka bir tane VRO inceleyelim. Mesela şuna bakalım. Burada da yine bir açıklamamız var. Bu VRO ne işe yarar? Onu ifade ediyor. Kim yazmış? Hangi şirket yazmış? Bakın burada da Destination Company oldu. Yani şirket şemalarında çalışsın anlamı taşır bu da. Yine burada da DSN Company olarak şirketleri döndürdüğümüz için ilgili şirketin bilgisi loop içerisinde her defasında buraya gelecektir. Şöyle bakalım. Workup Dev Catalyst Tables. Bakın burada arayüz üzerinden de bir yandan devam edelim. Update SQL Scripts'e tıkladığımda böyle bir ekran geldi. Burada çalıştırmak için devam tuşuna basın diyor. Şurada bazı yönergeler var. İşte başarılılar yeşildir. Çalıştırılamadılar kırmızıdır. Yani şuradaki flagleri o şekilde renklendirir. Sizin az önce yazdığım, az önce tarif ettiğim şu kısma yazdığınız veriler VRO'lar çalışılırken DB'ye kaydedilir. Bir tane tablosu var. VRK DB Upgrade Scripts isminde. Oraya yazdığınız tarih, yani dosyanın tarihi, description'ı, dosyanın adı, bakın destination'ı, developer'ı, company'si, bütün bilgileri buraya gelir. Siz en alttaki devam et butonuna tıkladığınızda bunlar da sırasıyla çalıştırılacaktır. Aynı şekilde burada en sağa tıklayıp bu sorgunun içeriğini de görebiliyordunuz ama şu an sanırım lokaldeyiz. Evet. Böyle bir şekilde sizin dosyaya yazdığınız bütün sorgunun yani dosyanın bütün içeriği buraya geldi. Mesela şuradan devam et tuşuna bastığınızda zaten bunları sırasıyla kendisi çalıştıracaktır. Mesela sarı döndü. Bu daha önce çalıştırılmış. Aynı şekilde sarının üstüne tıkladığınızda da bu şekilde bir hata çıktısı alıyorsunuz. Bu error'ün sebebi, tipi, hangi data source'ta gerçekleştiği, yani Workup Dev Catalyst bir de bu company işlemi olduğu için şu şekilde bir data source'ta gerçekleşmiş. Query error'ı nedir? Zaten there is already an object name get orders row resolved diye bir hata verdi. Zaten bu diyor var diyor. Sen diyor yeniden eklemeye çalışıyorsun. Zaten ben de onu söylemiştim. Demiştim ki daha önce çalıştırılmış bir ifade ise bu şekilde bu uyarı döner. Sarı yakar. Burada yeşiller de var. Kırmızılar da var. Mesela kırmızılardan birine tıklayalım. Yine hangi data source'ta gerçekleştiği. Bakın burada cannot find the object diyor. Bu objeyi bulamıyor. Because it doesn't exist diye bir uyarı vermiş. Yani çünkü zaten bu bulunamıyor. Yani yok ya da yetkiniz yok diyor bu işleme. Bu şekilde bu uyarı dönüyor. Aynı şekilde query'nin çıktısı burada. Bunu daha sonra manuel olarak inceleyip neden hata verdiğini bulabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle sırasıyla hepsini çalıştırdı. Şu açtığımız dosyayı bir de inceleyelim. Bakın burada da yine aynı şekilde dosyanın formatına bakarsanız tarih, alt tire saat, alt tire bu işlem ne için yazıldığının özet bir başlığı aslında. Üst tarafta yine standart ifadeler. Alt tarafta query tagları arasında da yine aynı şekilde bu da ne yapıyormuş? Bir kolon ekliyormuş aslında. Yine bir
koşul var. Bu koşulu sağlamıyorsa, yani bu şekilde bir kolon yoksa alter table'la bu kolonu ekle. Şimdi siz bu dosyaları yaratıyorsunuz. Ortak repoya gönderiyorsunuz. Yani çalışma ortamımıza gönderiyorsunuz. Bunlar da e, doğruluğunu şu şekilde dev ortamında çalıştırıyoruz biz. Lokal ortamımızda bir kere çalıştırıyoruz. Sonrasında dev ortamına atıyoruz. Orası bizim deneme alanımız. Orada test ediliyor. Doğruysa artık sürümlere gönderiliyor. Sürümlerde de yine buna benzer bir ekran üzerinde müşteri çalıştırdığında sizin mevcut şurada ifade ettiğiniz manipülasyon müşterinin e, şemalarında uygulanıyor ve kendinize açtığınız kolon müşteriye de açılmış oluyor. Özetle bu şekilde bir kurgusu var. Başka bir VRO inceleyelim. Mesela tablo açan bir VRO bakalım. Şuna bakalım, bu neymiş? Evet, burada mesela biraz daha karmaşık bir VRO var. Bunu da ben yazmışım mesela. Best practice new columns demişim. Alt tarafta query tagları arasında demişim ki information schema tables demişim bu sefer. Yani mevcut DB'nin içerisindeki tables'lardan şuradaki koşulları sağlayan bir table var mı? Table name'i VRK Best Practice ve Information Schema Tables. Table şeması da DBO olmayan demişim. Bir tablo var mı? O tablo yoksa o tabloyu sıfırdan yarat demişim. Bu bildiğiniz zaten SQL ifadesi. Aynı şekilde buraya yazıyoruz bunu da. Bütün zaten tablo adı, kolon adları alt alta, veri tipi, kolonun veri tipi, işte bu otomatik artan mı ve boş geçilebilir mi, geçilemez mi? Onun ifadesi. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmışım. Demişim ki bu tabloyu daha önce müşteri almış olabilir. Yani kendisine kaydetmiş olabilir. Bu ihtimali de düşünerek bir else koşulu yazmışım buraya. Burada da demişiz ki mevcut tablo varsa buradaki kolonları da ekle. Tabii bunları da kontrol yaparak ekle. Yani tablo var ama eksik kolona sahip olabilir. Eksik kolon olduğu için de burada kontrollere bağlı olarak diyorum ki o eksik kolonları ekle eksik olanlarına demişiz. Bu şekilde bitirmişiz. Zaten şu ifadeyi tarif etmiştim size. Aynı şekilde şunu da tarif etmiş olduk. Yani table var mı ya da kolon var mı? Zaten genelde bunlarla ilgili VRO'lar yazıyoruz biz sıklıkla. Bu şekilde. Yani VRO'larla ilgili çalışma olayı bu kadar. Bir sorunuz var mı ya da sorununuz? Chat'ten yazabilirsiniz ya da mikrofonu da açabilirsiniz. Yok sanırım soru. O zaman ikinci kısma geçeceğim. İkinci kısmımızda şu Update Languages. Buna tıkladığınızda da şöyle bir ekranla karşılaşırsınız. Burada da özetle şunu yapıyoruz. Size dil eklemeyi, dillerin kullanımını nasıl custom tag'i kullanarak bir ifadeyi dile alırız. Bunları anlatmıştı bir arkadaşımız. Şimdi burada Dictionary Upgrade kısmında bu işlem ne işlemi? Yani bundan bu nasıl söyleyeyim? Şimdi buraya geliştirim yapma hedefimiz var. Burada objeleri işte çeşitli solution, family dediğimiz olayları buradan çekme durumumuz var. O yüzden buraya dictionary de koyduk. Buraya işte VRK objects, VRK modül gibi alt şeyler de gelecek. Burada dictionary'ye tıklarsanız sadece sözlük değerlerini, güncellenen ya da yeniden eklenen sözlük değerlerini kendi sisteminize aktarmış olursunuz. Yani biz şunu yapıyoruz. Bizim dev.workcube.com adresimizde mevcut bir dil ifadesini, mevcut bir sözlük ifadesini güncellediğimizde demiştim ya size, tarihi değişiyor ve güncelleme tarihimiz elimizde oluyor. Aynı şekilde yeni bir ifade eklediğimizde de bunun da tarihi DB'de mevcut. Burada da siz
dillerinizi, yani müşteri olarak düşünün kendinizi. Dillerinizi merkezi bir sunucudan kendi sisteminize aldığınızı düşünün. Yani değişen ifadeleri bir şekilde kendi DB'nizde, sözlük DB'nizde manipüle ettiğinizi düşünün. Bu işlemde aslında ona yarıyor. Burada sözlükleri manipüle edeceğim diyorsunuz. Yani kendi sistemimdeki sözlükleri ortak sunucudan çağırıp değiştireceğim diyorsunuz. Tarih aralığı kısmından son 7 gün, 30, 3 ay ya da 1 yıl gibi seçimler yapabiliyorsunuz. Son 7 gün seçtiniz, dictionary'yi işaretlediniz, upgrade dediğinizde bu işlem başlıyor. Yani son 7 gün içerisinde dev.workcube.com adresinde değişen ya da eklenen sözlük kayıtlarını sizin DB'nize değiştiriyor. Güncellendirildi. Zaten bu işlemi de yapmış oldu. Evet. Onun dışında başka bir kısım var mı? Yok gibi duruyor. Evet. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. VRO'larla ilgili. Neden yazdığımızla ilgili ya da işte nasıl yazıldığıyla ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen chat'e buyurun. 2 dakika bekliyorum sizi. Tamam, sorun yok sanırım. Ömer Bey, rica etsem. Nurullah merhaba. Bu değişiklikler müşteri talebinden ziyade biz zaten sürekli bir geliştirim içerisindeyiz. Yani bir tablo ekliyoruz, bir kolon değiştiriyoruz ya da bir kolon ekliyoruz. Bunları sürekli bizim canlı tutmamız lazım. Sürekli geliştirim olduğu için biz yarattığımız tablonun scriptini yazıyoruz, VRO'sunu yazıyoruz. Aynı şekilde dil mi ekledik ya da güncelledik mi? Bunu da gidiyoruz dev.workcube.com'da değiştiriyoruz ya da yeniden ekliyoruz. Bunları biz sürekli yapıyoruz ama müşterinin ne zaman release alacağı ya da ne zaman patch alacağı ya da master sürümü kullanıyorsa, ki bunu tavsiye etmiyoruz biz. Master sürümü kullanıyorsa kendi bu ekranda, az önce tarif ettiğim ekranlarda manuel olarak istediği zaman bu işlemleri yapabiliyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başka bir sorunuz var mıdır? Rica ederiz. Ömer Bey, siz kaydı durdurur musunuz? Kayıt off the record bir işlem daha yapalım.